Adı güzellik ile anılır. Gücü ise sadece bir bakışla en kudretli tanrıları bile dize getirmesiyle bilinir. Peki ya o kusursuz güzelliğin ardında, Olimpos'un en büyük ikiyüzlülüğüne mahkum edilmiş bir ruh varsa? Ya aşk, tatlı bir fısıltıdan çok, kan ve tutkuyla beslenen vahşi bir güçse? Ya herkesin arzuladığı o tanrıça, aslında en gerçek sevgiden mahrum bırakıldıysa? Bu video, köpüklerden doğan tanrıçanın, Afrodit'in, aynadaki yansımasının ardına sakladığı sırları kendi sesinden anlatıyor. Ben bir babanın rahminden ya da bir ananın kucağından doğmadım. Ben, gökyüzünün denize dökülen kanından, dalgaların hırçın dansından ve köpüğün saf beyazlığından var oldum. Hafızamdaki ilk an, bir istiridye kabuğunun üzerinde Kıbrıs kıyılarına vuruşum değil, okyanusun ebedi, tuzlu ve kayıtsız nabzıdır. Ben, Olimpos'un politik oyunları başlamadan çok önce vardım. Ben, sevginin kendisi kadar eski ve vahşi bir gücüm. Olimpos'taki tahtımda oturduğumda, diğer tanrıların güçlerini nasıl sergilediklerini izlerim. Zeus'un gürültülü şimşekleri, Hera'nın boğucu düzen takıntısı, Athena'nın soğuk stratejileri. Onlar, evreni yönetmeye çalışırlar. Bense, onların bile kalplerini yönetirim. Bir bakışım, bir gülüşüm, en kudretli tanrıyı dizlerinin üzerine çöktürebilir. En bilge tanrıçanın aklını başından alabilir. Onlar bana hafif derler, boş derler, anlamazlar. Benim gücüm, onların kılıçlarından ve yıldırımlarından daha derindir. Çünkü benim silahım, evreni var eden o ilk ve en karşı konulmaz arzu, aşk. Onlar aşkı bir duygu sanırlar. Oysa aşk bir duygu değildir. O, bir kasırgadır. Yıkan, yeniden inşa eden, hayat veren ve öldüren. Ben o kasırganın kendisiyim. Ve bir kasırga, kafese kapatılamaz. Ama denediler. Beni, o topal, yüzü isten kararmış demirci Hephaistos'a eş olarak verdiler. Olimpos'un en çirkin tanrısına, güzelliğin timsaline. Bu, Zeus'un adaletiydi. Ya da belki de kıskançlığı. Beni kontrol edemeyeceğinden korktu. Hephaistos'un örsünden çıkan sesler, benim ruhumu törpüler. Ocağının kokusu, denizden gelen ferahlığımı boğar. Bana en güzel mücevherleri yapar. Evet, ama ben altından bir kafes istemiyorum. Bu yüzden Ares'e giderim. Savaş tanrısı. Diğerleri ondan korkar. Vahşetinden, kan dökücülüğünden tiksinirler. Bense onda, kendimin bir yansımasını bulurum. Ares'in tenindeki ter ve kan kokusu, Hephaistos'un ocağındaki kömür isinden daha gerçektir. Onun kollarındaki güç, bir dağ yerinden oynatma hırsı. Benim bir kalbi yerinden oynatma gücümle aynı kaynaktan beslenir. Aşk ve savaş, aynı madalyonun iki yüzüdür. İkisi de yaratır. İkisi de yok eder. İkisi de mantık tanımaz. Hephaistos'un atölyesindeki düzenli çekiç seslerinin aksine, Ares'in varlığı kaotik ve öngörülemezdir. Tıpkı aşk gibi. Onunla birlikteyken, sadece güzellik tanrıçası değilim. Ben, aynı zamanda arzunun, tutkunun ve tehlikenin kendisi olurum. Bizim birleşmemiz, dünyanın en ölümcül çiçeğinin açması gibidir. Hem büyüleyici hem de zehirli. Bana taparlar. Hem tanrılar hem de ölümlüler. Sunaklarıma en güzel çiçekleri bırakır. En tatlı şarapları dökerler. Ama bana mı taparlar? Yoksa güzelliğime mi? Arzumun ateşine mi? Yoksa o ateşin vaat ettiklerine mi? Hiç kimse köpüklerin ardındaki ruhu görmez. Ölümlülere acırım. Onların kısacık hayatları, aşkı daha da şiddetli yaşamalarına neden olur. Adonis'i hatırlıyorum. O güzelim avcıyı. Kollarımda yatarken, onun ölümlü kalbinin her atışını hissederdim. Onun için duyduğum sevgi, belki de en gerçeğiydi. Çünkü o, benim gücüme rağmen ne kadar kırılabileceğimi, ne kadar çaresiz kalabileceğimi bana göstermişti. Bir yaban domuzunun dişleri, aşk tanrıçasının sevdiğini elinden aldığında, anladım ki benim gücüm bile ölümü yenemez. Onun kanından doğan anemon çiçekleri, şimdi her bahar bana bu acı gerçeği hatırlatır. Bir çobana altın bir elma verdim ve karşılığında en güzel unvanını aldım. Bu basit seçim, Truva'nın surlarını yerle bir etti. Nesilleri yok etti. İşte benim gücüm budur. Bir anlık bir arzu, bir güzellik vaadi, dünyanın kaderini değiştirebilir. Bazen aynadaki yansımama baktığımda merak ederim. Ben bir lütuf muyum, yoksa bir lanet mi? Ben, Afrodit.
Herkesin arzuladığı ama kimsenin tam olarak sahip olamadığı, aşkı bahşeden ama belki de en gerçek aşktan mahrum bırakılan, denizden gelen ama sonsuza dek o denizin derin ve yalnız dalgalarını yüreğinde taşıyan tanrıça. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.